Suyun yeni hali süperiyonik buz nedir? New York'ta bulunan Brighton laboratuvarında tuhaf bir deney yapıldı. Bilim insanları bir lazere bir damla su püskürttüler. Suyun basıncı atmosfer basıncının milyonlarca katına, sıcaklığı ise binlerce dereceye yükseldi. Bu sırada suyun bugüne kadar hiç tespit edilememiş bir formu meydana geldi. Siyah ve sıcak buz. Bilimsel adıyla süperiyonik buz. Dünyanın en güçlü lazerlerinden birisinin bulunduğu New York Brighton laboratuvarında suyla ilgili tarihinin en önemli keşiflerinden birisi yapıldı. Laboratuvar ortamında çok küçük boyutlarda gözlemlenen yeni su hali iki açıdan oldukça garip. Zira aşırı derecede ısıtılmış olmasına rağmen suyun buhar olmasıyla değil, katılaşmış olmasıyla oluşuyor. Lazerin etkisiyle su atomlar katı hale geçecek şekilde kristalize oluyorlar. Bir başka deyişle su binlerce derecelik lazer etkisi altındayken buzumsu bir hale bürünüyor. Bilim insanları suyun bu yeni haline süperiyonik buz adını verdiler. Söz konusu süperiyonik buz kutuplardaki ve buzdolabınızdaki beyaz ve soğuk buzun aksine siyah ve sıcak. Ayrıca aynı hacimdeki beyaz buza göre 4 kat daha ağır. 1990'lı yılların başında yapılan araştırmalar teoride suyun böyle bir halinin bulunabileceğini öngörüyordu. Nitekim böylesine somut bir kanıt elde edilememişti. Süperiyonik buz ya da sıcak ve siyah buz evrenin her yerinde olabilir. Bırakın başka sistemleri, Güneş sisteminde bile bir uydu ya da gezegende su bulduğumuzda sevinçten havalara uçuyoruz. Bu önemli su halinin keşfini gerçekleştiren bilim insanlarına göre süperiyonik buz evrendeki en yaygın su hali olabilir. Hatta bu konuda bazı önemli bulgular da var. Süperiyonik buzun bizim bildiğimiz sıradan buza kıyasla 4 kat daha ağır olması, daha az alana daha çok su sığdırabileceği anlamına geliyor. Güneş sisteminin buzul devleri olan Neptün ve Uranüs'te Dünya, Enceladus ve Europa gibi cisimlerde olduğu gibi katı buzun yanı sıra süperiyonik buzunda olduğu düşünülüyor. Daha önce bilinen tüm su buzu halleri temel olarak 2 hidrojen ve 1 oksijen atomuna sahip olan su moleküllerinden oluşuyordu. Süperiyonik buzda ise durum farklı. Bu buz haline su molekülleri parçalanmış şekilde sıvı ve katının iç içe geçmiş haliyle bulunuyorlar. Sıvı derken gözle görebileceğiniz miktarda değil, moleküler düzeyde bir sıvı halden bahsediyoruz. Oksijen atomları küp şeklinde bir kafes yapısıyla bağlanırken hidrojen atomları bu katı küplerin içerisine sıvı halinde serbestçe hareket edebiliyor. Oldukça sıra dışı, hayal etmesi güç ve son derece tuhaf. Uzmanlara göre bundan 5 yıl öncesine kadar böyle bir deneyi gerçekleştirip söz konusu gözlemleri yapmak imkansızdı. Süperiyonik buzun keşfi bize dünya benzeri gezegenleri, suyun evrende nasıl dağılım gösterdiğini öğrenmemiz konusunda ışık tutacak. Bunun dışında kuantum fiziğine ilişkin bilgisayar simülasyonlarında yepyeni teknikler denenebilecek. Daha güçlü yapıya sahip malzemeler için süperiyonik buzun moleküler yapısından ilham alınacak. Chicago Üniversitesi'nden araştırmacı Vitali Prakapenka, birkaç güçlü araç sayesinde maddenin yeni bir evresini oluşturan bu süperiyonik buzun özelliklerini doğru bir şekilde haritalamayı başardıklarını ifade etti. Prakapenka yaptığı açıklamada kimse bu aşamanın başarılı olacağını düşünmüyordu. Bu bir sürpriz oldu dedi. Prakapenka tekrar yaptığı bir açıklamada bir küpün köşelerinde oksijen atomlarının hidrojenle birbirlerine bağlı olduğu bir kafes hayal edin. Bu süperiyonik buz dönüştüğünde kafes genişler ve oksijen atomlarının konumu sabit kalırken hidrojen atomlarının hareket etmesine izin verilir. Süperiyonik buz okyanusta yüzen hidrojen atomlarını tutan bir katı oksijen kafesi gibi hareket eder. Bu madde temelde yeni bir malzeme gibi davranıyor ama düşündüğümüzden farklı olabilir dedi. Bilimsel bilgi birikimi ve araştırma teknikleri böyle keşiflerin temelini son 30 yıldan beri atıyor. İlk olarak 1988'de bilgisayar yazılımlarından destek alınarak simüle edilen su halleri arasında bugün varlığı kesin olarak kanıtlanan süperiyonik buz da vardı. Bakalım bu ilginç buzla ilgili ilerleyen yıllarda neler öğrenebileceğiz? Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.